İran protestoları, bir İranlının düşünceleri. Tarihsel olarak İran'daki protestolar ekonomik sorunlar, siyasi tatminsizlik, insan hakları ve sosyal mağduriyetler nedeniyle tetiklendi. Protestanların ardındaki nedenler zamanla değişebilir ve gelişebilir. Protestolar her toplumun bir şekilde uyguladığı bir siyasi ifade biçimidir. Bunun nedeni, insanların genellikle farklı görüşlere, kültürel ve dini inançlara, siyasi inançlara, yetiştirilme tarzlarına ve durumlara sahip olmasıdır. Temelde yatan birçok faktör protestolara yol açıyor ve hepsini ilk elden görmediğiniz zaman bunları tam olarak doğru bir şekilde değerlendirmek genellikle zordur. Bazı araştırmalara dayanarak, İran'ın son birkaç yılında son zamanlarda protesto edilen konular hakkındaki düşüncelerimi aşağıda bulabilirsiniz. Başörtüsü. Başörtüsü, kadının saçını ve boynunu örten bir başörtüdür ve İran'da kadınların bunu halka açık yerlerde takması kanunen zorunludur. Bu yasaya rağmen İran'da kadınlar başörtüsü zorunluluğunu protesto ediyor. Protesto amacıyla kadınlar "diktatöre ölüm" diye bağırıyor ve isyan amacıyla başörtülerini şenlik ateşlerinde yakıyor. Protestanların çoğu okullarda ve üniversitelerde yoğunlaşıyor. Kadınlar sosyal medyada protesto fotoğrafları ve videoları yayınlamaya çalışıyor, ancak veri paylaşımı hükümet tarafından kapatılıyor veya kontrol ediliyor. Bilgi üzerindeki bu kontrolün, Batı soykırımlarının bilgiyi yaygın biçimde kontrol eden, bu soykırımlar için yüzleri taramak için sayısız kamera kullanan ve her birinin kişisel korunan bilgilerini izlemek için evlerdeki barkodları tarayan insan hakları ihlalleri olduğu Çin gibi diğer ülkelerde daha kötü olduğunu düşünüyorum. İkamet eden bir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki alıntı kaynağına bakın. TLDR Daily haberlerine göre protestolarda hem erkek hem de kadınların çok sayıda ölümü yaşandı ve 18.000'den fazla kişi hapsedildi. 2. İran hükümeti bu protestolara tutuklamalar ve gözdağıyla, sözde kazara, yangınlarla, hapis cezasıyla ve protestocuları öldürerek karşılık verdi. 2. Risklere rağmen birçok İranlı, kamuoyunda ne giyeceklerini seçme haklarını açıkça konuşmaya ve savunmaya devam ediyor. İran'da cinsiyet eşitsizlikleri. İran'da kadınların yasal olarak oy verme ve göreve aday olma hakları var. Ancak İran'da kadınların oy verme ve siyasete katılma hakkı varken, hala ayrımcılık ve eşitsizlikle karşı karşıyalar. Kadınlar, başörtüsü takmak da dahil olmak üzere katı kıyafet kurallarına uymalı ve diğer özgürlüklerle ilgili sınırlamalarla yüzleşmelidir. İran'da kadınlar önemli mevkilerde yeterince temsil edilmiyor. Kadınlar daha fazla eşitlik, daha fazla temsil ve ayrımcılığı ve eşitsizlikleri teşvik eden yasa ve uygulamaların değiştirilmesini protesto ediyor. 6. İçme suyu sorunları ve eşitsizlikler. İran'ın ülkenin büyük bölümünde kurak ve yarı kurak bir iklimi vardır ve bu durum, düşük yağış, nüfus artışı ve sınırlı su kaynakları nedeniyle su kıtlığı sorunlarını artırmaktadır. Su kıtlığı İran'da kalıcı bir sorundur ve son yıllarda kuraklık nedeniyle daha da kötüleşmiştir. Suyun dezavantajlı veya az nüfuslu bölgelerden büyük şehirlere yeniden yönlendirilmesi nedeniyle protestolar meydana geldi. 7. İsyanlar, su kaynaklarının kötü yönetilmesi, içme suyuna erişimle ilgili eşitsizlikler ve hükümetin içme suyu kıtlığını çözmek için harekete geçmesi yönündeki basit talebi nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu bir sır değil. İçme suyu dünyanın her yerinde bir sorundur.
Örneğin Rusya, dünyanın 4. büyük gölünü tarımsal kullanım ve pamuk tarımı amacıyla kurutmuştur. 3. Buradaki en büyük sorun, su hatlarının bakımının da yetersiz olması ve hatlarda sızıntı olması durumunda kurak iklimde suyun buharlaşması yoluyla israfa yol açmasıydı. 3. Sızıntılar ve su israfı nedeniyle daha fazla suyu tarıma yönlendirdiler. 3. Tüm dünyada içme suyu bir sorundur ve su hatları ve sistemleri, daha iyi verimlilik ve daha iyi bakım için iyileştirilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde eşitsizliklerle mücadele etmek için yasalarımız ve EO'larımız var. Yönetici Emri 139-85 ırk eşitliğini geliştirme ve yetersiz hizmet alan topluluklara destek. Yurt içinde ve yurt dışında iklim kriziyle mücadeleye yönelik 1400 sayılı Başkanlık Kararnamesi. Yönetici Emri 128-98 Çevresel Adalet. 1964 Sivil Haklar Yasası. Engelli Amerikalılar Yasası, ADA. İstihdamda Yaş Ayrımcılığı Yasası, ADEA. 1973 Rehabilitasyon Yasası. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün bir raporuna göre İran, dünyada su sıkıntısı çeken ülkelerden biridir. 4. Özellikle kuraklığa yatkın bölgelerde içme suyu mevcudiyeti, sınırlı yeraltı suyu mevcudiyeti nedeniyle yaygındır. 4. Su altyapısı ve yönetimi uygulamaları hem İran'da hem de dünya çapında gelişebilir. Ekonomik zorluklar. İran ekonomik yaptırımlara ve diplomatik izolasyona maruz kalıyor. İran'ın petrol ve doğalgaza erişimine, uluslararası bankacılık sistemine, İran bankalarıyla finansal işlemlere, belirli mal ve hizmetlerin satışına, nakliyeye ve ticarete ilişkin yasaklar. 5. Yaptırımların İran ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi oldu. Petrol ve gaz ihracatında düşüşe, İran para biriminin değer kaybetmesine ve yüksek enflasyona yol açtı. 5. İran misafirperverliği. İranlılar misafirperverlikleri ve ziyaretçilere karşı sıcakkanlılıkları ile tanınırlar. Misafirperverlik İran kültürünün önemli bir yönüdür. Bir ev çok özel, kişisel ve kutsal bir yer olabilir. İran'daki evlerde misafir davranışları ile ilgili kültürel normlar ve beklentiler var. Örneğin, bir İran evine girmeden önce ayakkabıların çıkarılması adettendir ve konukların ev sahiplerine karşı saygılı ve nazik olmaları beklenir. Bir Fars atasözünde misafirler Tanrı'nın bir hediyesidir der ve yerel halk size sanki kraliyet ailesinin bir üyesiymişsiniz gibi davranır. 8. Bu, İranlıların konukseverliğe verdiği değeri doğru bir şekilde yansıtıyor. İranlılar genellikle evlerine gelen misafirlere çay, tatlılar, meyveler, pirinç, kebap, tavuk, yoğurt ve büyük porsiyon tam öğünleri içeren çeşitli yiyecek ve içecekler sunar. İranlılar, konuklara yalnızca yiyecek ve içecek servisi yapmakla kalmayıp, hizmet verme konusunda da daha fazlasını yapmalarıyla tanınırlar. Ama aynı zamanda tavla ve kart oyunlarını, kültürel gelenekleri ve kutlamaları, Fars müziği ve dansını ve sporu içeren eğlenceler de içerir. Son derece entelektüeldirler ve genellikle misafirleriyle uzun sohbetler yaparlar, aynı zamanda hayat derslerini, bilgeliklerini paylaşırlar ve eğlenceli hikayeler anlatmaktan keyif alırlar. Size özel hazırlanmış oynatma listesindeki daha fazla videoyu izlemek için videonun üst kısmındaki görsellere tıklayın. Canlı yayınınızın seviyesini yükseltmenize ve yaptığınız her şeyde başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak daha fazla video için kesinlikle abone olun.
Yaptığımız her şeyde mükemmelliğe ulaşalım ve videolara yorum yaparak birlikte muhteşem bir topluluk oluşturalım. Yakında cevap vereceğimden emin olabilirsiniz.